Merhaba arkadaşlar, Annemin Elleri Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere erkeklerin de bayanların da rahatlıkla kullanabileceği bir atkı modeli anlatacağım. Bu atkıyı Alize Puffify'nin ipiyle lastik örgü tekniğini kullanarak yapacağım. Kullanacağım ipin numarasını da sizlere göstermek istiyorum. 599, 100 gramlık ipler kullanıyoruz. Evet, ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Hadi bakalım. İpimi açıyorum. Sıra başındaki ilmeğim kapalı. Önce onu açıyorum. Peki bunu neden yapıyoruz? Örgümüz bittiğinde bu kestiğimiz ipi şöyle arkada tutturacağız ki örgümüz sökülmesin diye. Kapalı olan ilmeği o yüzden açıyoruz. Atkımızı örebilmek için tek sayı ilmek çıkartacağız. Ben 15 ilmek çıkartıyorum. ...13, 14 ve 15 ilmek saydım. Bakın şöyle tam ortasına parmağımı tutuyorum. İşaretimi taktım. Örgümüzün modeline başlamadan önce taban oluşturup ilmek çıkartacağım. Bunun için kestiğimiz ip bakın burada. Sağdan sola hareket ederek zincir çekeceğim. Bunu nasıl yapıyorduk? Bakın bu birinci ilmek. Bu da ikinci. İkinci ilmeği birinci ilmeğin ortasından alıyorum, çektim. Yan zincir çekiyorum. Tekrarlıyoruz. Bu ördüğümüz. Bu da öreceğimiz. Hemen ikinci ilmeğin ortasından alıp çekiyorum. Şöyle de düşünebiliriz. Sağdaki, soldaki. Solu sağın içerisinden alıp çekiyorum. Solu sağdaki ilmeğin içerisinden alıp yukarı çekiyorum. Alıyorum, çekiyorum. Bakın. Zincir görüntüsü oluştu. Tekrar alıyorum, çekiyorum. Soldaki ilmeği sağdaki ilmeğin içerisinden alıyorum, çekiyorum. Sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bakın şimdi sayıyoruz. ...14. Bakın bu 15. ilmek olduğu için bunu da öreceğiz. Yani işaretimiz burada. 16. ilmeği alıp 15'in içerisinden çıkartıyorum. Burayı karıştırmayalım. 16. yani yumaktan gelen ilmeği alıp 15. ilmeğin içerisinden çıkardım. Çünkü buradaki zincirlerin içerisinden tek tek ilmek çıkartacağız. Şu bizim şuradaki 15. ilmek, onun ilmeğini çıkardık aslında. İçerisinden ilmeği çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ipimi sağ tarafa alacağım. Soldan sağa hareket edeceğiz. Yanındaki çektiğim zincirin üstteki boşluklarından alıyorum. Alttaki değil, üstteki. Şöyle alıyorum. Bu yumaktan gelen ipimiz. Bu da çektiğimiz zincir, boşluk. İçerisinden alıp yukarı çekiyorum. Tamam. Bir sonraki ilmeğe atlıyorum. Şöyle elimle açıyorum. Yumaktan gelen ipime de bakıyorum. İlmek atlamayalım. Arkadan öne alıp yukarı çekiyorum. İlmeği açıyorum. Yumaktan gelen ipi arkadan öne verip alıyorum. Tek tek ilmeklerimizi arkadan öne veriyorum. Yukarı çekiyorum.
yukarıdaki boşluklardan arkadan öne alıp yukarı çekiyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde çıkardığımız ilmekleri tekrar sayacağız. Fazla veya eksik yapmış olabiliriz. Benim son bir ilmeğim kaldı. Onu da yapıyorum. Şimdi ben de sayacağım. 14 ve son 15. ilmeğimi de çıkarmışım. Bir sıkıntı yok. Şimdi modelimize geçmeden önce örgümü masamın üzerine koyuyorum. Yapacağımız lastik örgünün daha iyi anlaşılabilmesi için size şöyle şablonlar hazırladım. Birinci sıranın şablonunu masamın üzerine koyuyorum. Sağdan sola hareket ediyoruz birinci sırada. İlk ilmeği düz öreceğiz. İkinci ilmeği ters öreceğiz. Ters örgümüzün görüntüsü böyle olacak. Düz, ters şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi sizlerle birinci sırayı örmeye başlayalım. Sağdan sola hareket edecektik. Yani böyle öreceğiz. Bakın şu yumaktan gelen ilk ilmek. Bu da ördüğümüz son ilmeğimiz. Şimdi şöyle. Örebilmek için ipimi sola doğru aldım. Yumaktan gelen ipleri sola doğru çektim. Bu da öreceğim ilk ilmek. Hemen arkasındaki ilmeği arkadan öne alıp yukarı çekiyorum. Düz örgümü yaptım. Şimdi ters örgüyü yapacağız. Bunun için ben yumaktan gelen ipleri parmağımın üzerine aldım. Bakın şöyle küçük bir hareketle öne ipleri aldım. Arkada olan ipleri öne aldım. Şu iki ipi üst üste koydum. Bunu örmüştük. Bu örülecek. Hemen üstteki ilmeği alttaki ilmeğin ortasından verip yukarıya çekiyorum. Ters örgümü de yaptım. Şimdi düz örgümü yapacağım. İpleri arkaya alıyorum. Arkadan öne ilmeğimi alıp çekiyorum. Şimdi öne alıyorum. Hop. İlmek önde. Önden arkaya alıp yukarı çekiyorum. Şöyle bir de bakalım. Düz örgümüzü yaptık. Düz. Ters örgümüzü yaptık. Bakın. Görüntü böyle. Yani şu. Düz örgümüzü yaptık. Düz. Ters örgümüzü yaptık. Ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde devam ediyoruz. Şöyle iplerimi düzeltiyorum. Şimdi ne yapacağız? Hemen bakıyorum. Bu düz. Öyle mi? Tabii ki değil. Bu ters. Bakın. Şöyle. Hemen yanına bu ters. Hemen düz örgü yapıyoruz. Şimdi ters. Ne yapıyorduk? İpi küçük bir hareketle öne alıyorduk. Sırada bekleyen örmemiz gereken ilmeğin ortasından alıp yukarı çekiyorduk. İpi arkaya alıyoruz. Sıradaki ilmeğin arkasından öne alıp yukarı çekiyoruz. İpi şimdi öne alıyoruz. Önden arkaya verip yukarı çekiyoruz. Ters örgü. İpi arkaya aldık. Şöyle. Arkadan öne düz. Şimdi öne. Önden arkaya ters. Ters örgüyü yaparken takılan arkadaşlarımız oluyor. Onlar için tekrar gösteriyorum. Bakın. Yumaktan gelen iplerimiz arkada. Bunu şöyle hafifçe öne alıyoruz. Aldık. Örmemiz gereken ilmek hangisi? Bu. Çünkü bunu örmüşüz. Bakın gözüküyor. Önden arkaya yumaktan gelen ilmeği veriyorum. Unutmayın bakın yumaktan gelen ipi önden arkaya verip çekiyorum. Çektiğimizde şu görüntü oluşuyor. İpi arkaya alıyorum. Düz örgü yapabilmek için ipi arkaya aldım.
Yani ipimiz şu yumaktan gelen ip öne arkaya, öne arkaya, öne arkaya sürekli hareket edecek. Lastik örgüyü böyle yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın ters. Tabii ki öne alıyoruz. Önden arkaya alıp çekiyoruz. Ters. Şimdi düz. Bir tane de düz örerek birinci sıramızı bitiriyoruz. Şöyle bir de bakalım. Bakın. İkinci sıramıza başlamadan önce masamın üzerine ikinci sıranın şablonunu alıyorum. Lastik örgümüz hep aynı devam edecek. Yani bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde örmeye devam ediyoruz. Sıra başında bir tane düz öreceğim. Şablona bakarak da hareket edebilirsiniz. Bakın şöyle. Bu yumaktan gelen ipim. Bu da ördüğümüz son ilmek. Hemen arkadan öne alıp çekiyorum. Düz örgümü yaptım. Ters örgüde ne yapıyorduk? İpi hareket ettiriyorduk. Aldım. Öne aldım ipi. Önden arkaya alıp çekiyorum. Şimdi ipi arkaya aldım. Örgüm önde. Arkadan öne alıp çekiyorum. Ters örgüye geldim. İpi öne alıyorum. Üst üste getiriyorum. Ortadan alıp yukarı çekiyorum. İpi arkaya alıyorum. Sıradaki örmem gereken ilmeğin arkadan alıp yukarı çekiyorum. Şimdi örmemiz gereken ipe de dikkat edelim. Hangisi hangi ilmek? Bu. Öne alıyorum. Önden arkaya alıp çekiyorum. Şimdi ipi arkaya alıyorum. Öreceğim ilmek bu. Düz örgü yapacağım. Arkadan öne. Ters örgü öreceğim ilmek bu. İpi öne alıyorum. Öreceğim ilmek bu. Bakın. Yumaktan gelen ipi şöyle önden arkaya alıp çekiyorum. Arkaya alıyorum. İkinci sıramızın da sonuna geldik. Son bir tane düz örüyorum ve sıramı bitirdim. Lastik örgümüzün şekli de ortaya çıktı. Ne yaptık? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters sıramızın sonuna kadar geldik. Hemen şöyle masamın üzerine birinci sıramın şablonunu da koyuyorum. Örgümüz böyle devam edecek. Yani düz örgülerimizin üzerine düz. Şöyle biraz kenara alalım net görmeniz için. Düz örgülerimizin üzerine düz örgüler, ters örgülerin üzerine ters örgüler geliyor. Düz, ters, düz, ters. Bakın tersler üst üste, düzler birbirinin üzerine aynı sıraya gelerek öreceğiz. Şimdi üçüncü sıramıza tekrar başlıyorum. Değiştirmiyoruz aynı. Yani şablonda gösterdiğim gibi. Şimdi burası düz örgüydü, düz yaptım. Bakıyorum. Ters, ters. Evet, şimdi ters yapacağız. Ne yapıyorduk? İpimizi öne alıyorduk. Önden arkaya ters örgümüzü yapıyoruz. Bakıyorum. Şekil ortaya çıkmış. Karıştırmama hiç gerek yok. Bu düz. Evet. Bakıyorum. Bu ters. Ters örgü. Bakıyorum. Düz. Şu arkadan gelen iplerimizi de şöyle düz yapalım ki ipler kıvrılarak kafamızı karıştırmasın. Önden arkaya, arkadan öne,
önden arkaya alıyorum. Ters örgüm, arkadan öne düz. Önden arkaya ters, arkadan öne düz. Önden arkaya ters, arkadan öne düz. Önden arkaya ters, arkadan öne düz. 3. sıramızın da sonuna geldim. Şimdi 4. sıramızdan başlayarak 1. yumak bitene kadar siz ayrı ben ayrı örmeye devam edeceğiz. 1. yumak bitip 2. yumağı da nasıl bağladığımı sizlere göstereceğim. Şimdi örmeye devam edelim. Sıra başında bir tane düz örüyoruz. Şöyle şekline bakın, karıştırmayın. Ters örgü. Evet arkadaşlar, 1. yumağım bitene kadar ördüm. Bakın şöyle az bir ipim kaldı. Burada bırakıyorum. 2. yumağımın ipini aldım. 2 ipi birbirine bağlayabilmek için sıra başında kapalı olan ilmeklerimi açıyorum. Burada aynısını yapacağım. Şimdi ikisini birbirine bağlıyorum. Bunun için 2 ipi şöyle getiriyorum. Bakın bunun ipi diğerinin yanında. Alttaki ipi bir tur ikisinin etrafında şöyle çevirdim. Arkaya alıyorum. Bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Evet. Buradaki uzun ipleri örgümüz bittiğinde arkada aralara tutturacağım. Onu da sizlere göstereceğim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar sizler ayrı ben ayrı örmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 2. yumağı bağladım ve örmeye devam ettim. Atkımın uzunluğu 2 metre oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Örmeyi burada sonlandırıyorum. Şimdi kapama işlemi yapacağım. Yumaktan gelen iplerim sol tarafta. Sağdan kapama yaparak geliyorum. Sıra başındaki ilmeği tutuyorum. 2. ilmeği bakın 1. ilmeğin içerisinden ortadan alıp sola doğru çekiyorum. Tekrar soldaki ilmeği alıp sağdaki ilmeğin tam ortasından çekip sola doğru şöyle bakın yukarıdan da gözüküyor. Atkımızı örmeye başladığımızdaki taban oluşturduğumuz gibi yapıyoruz aslında. Soldaki sağdakinin içerisinden alıp sola doğru çekiyoruz. Alıyoruz, çekiyoruz. Son ilmeğimi de aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle 2 ilmek açtım. Burayı da kesiyorum. Bu ipi boşluktan alıyorum. Örgünün açılmaması için şöyle sıkıştırıyorum. Daha sonra bakın şöyle ters çeviriyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Şöyle aldım. İçerisinden geçiriyorum. Örgümün açılmaması için yapıyorum bunu.
Veya bir tığ ile de yapabilirsiniz. Burada aldım. Şöyle yuvarlak oluşturuyorum. İçerisinden geçirip burada bir tane düğüm oluşturuyorum. Evet, buradaki ipimizi kaybettik. Şimdi birinci yumağı bitirip ikinci yumağı bağladığımız ipi de arkada kaybedeceğiz. Şöyle ilmeğin arasından geçirip bir tane düğüm yapacağım. Şimdi bir ipimiz kaldı. Şöyle atkımızın ucunda başladığımız ipi de aynı şekilde ilmeklerin arasında kaybedeceğiz. Parmaklarımızla zorlanırsak bakın şöyle tığ yardımıyla da yapabiliriz. Bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Arasından şöyle alıyorum. Parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Ben ilmeklerin önünü parmaklarım kapatmasın, yaptığımız işlemleri daha net görelim diye zaman zaman tığ kullanıyorum. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, son olarak kapama yaptığım yerde bıraktığım ipi, birinci yumağı bitirip ikinci yumağı bağladığımızda bıraktığım ipi, örgüme başlarken makasla keserek kenarda bıraktığım ipi örgünün arkasında düğüm atıp ilmeklerin arasında kaybettik. Böylece atkı yapımını da tamamen bitirdik. Atkıda ben püskül kullanmayacağım. Böylece bırakıyorum. Kenarları kıvrılmadığı için de kenar örmemize gerek yok. Atkıyı 15 ilmek üzerine başlayarak istediğim uzunluğa kadar ördüm. Atkının uzunluğu 2 metre oldu. Sizlere de göstermek istiyorum. Bakın şu kadar bir ipim arttı. Ben bunu farklı projelerde kullanacağım. Püskül yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yaptığımız atkının da genişliğini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Bakın 17 santim genişliğinde oldu. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.